Merhabalar. Bu hafta size vajinanın florasından, vajina akıntısından bahsetmek istiyorum. Vajina ıslak ve nemli bir organ. Vajinanın kendine ait doğal bir florası var. Ve vajinanın fizyolojik akıntı dediğimiz bir akıntısı var. Bu akıntının içerisinde belli bir oranda ve dengede mikroorganizmalar var. Biz bunlara yararlı bakteriler diyoruz. Bu yararlı bakteriler koruyucu görev yaparlar. Vajina florasında yüzlerce bakteri, çok az sayıda da mantar hücreleri bulunur. Yaklaşık 20'ye yakın laktobasil türü vajinal florada tanımlanmış. Tüm kadınlarda vajinal mikrobiyota, vajinal flora vardır. Ancak her kadının vajinasındaki mikrobiyotasının içeriğindeki bakteriler ve oranlar birbirlerinden farklıdır. Aynı kadının genç kızlık, gebelik, yetişkin kadınlık ve menopoz döneminde de vajinal flora ve mikrobiyotada belli oranlarda bakterilerde değişimler oluşur. Genç kızlık ve menopoz dönemlerinde mikrobiyotada laktobasil oranları daha düşüktür. Bu dönemlerde Lactobacillus bakterilerinin çubuk formları florada daha baskındır. Vajinal mikrobiyota, etnik köken, vücudumuzdaki seks hormonları, doğum kontrol hapları, cinsel davranışlar, vajinal duş, beslenmemiz, sigara kullanımı, sosyal ortam ve genetik yapımız gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak dinamik değişim gösteren, sürekli değişime uğrayan bir bakteri topluluğudur. Vajinal pH yani vajinanın asidite değeri 4 ile 4,5 arasındadır. Bu değerin bu şekilde olmasını sağlayan ise Lactobacillus bakterilerinin ürettiği laktik asit, yağ asitleri ve organik asitler sayesinde oluşur. Sağlıklı vajina mukaza hücrelerinde bulunan glikojen birçok bakteri için özellikle de laktobasiller için besin kaynağıdır. Vajinal ekosistemdeki herhangi bir öğenin değişmesi, çeşitli türlerin, oranların değişmesine neden olur. Örneğin bir kadın menopozdayken FSH hormonu yani folikül stimülen hormon artarken kanında östrojen hormonu da düşmeye başlar. Bu da vajinal epitel hücrelerinde glikojenin düşmesine, dolaylı yoldan da vajinal pH'ın asidik özelliğinin bozularak 6-7 gibi alkali değerlere yükselmesine neden olur. Postmenopozal östrojen tedavisi dediğimiz HRT yani hormon replasman tedavisi. Yani östrojeni, vücutta kaybettiğimiz östrojeni ve progesteronu yerine koyma tedavisiyle biz bu vajinal ekosistemde laktobasillerin yoğunluğunun artmasını sağlamış oluruz. Eğer bir kadının vajinal ekosistemi, mikrobiyotası yani florası dengedeyse akıntı, yanma, batma, kaşıntı, kötü kokulu gibi bir akıntı şikayeti olmayacaktır. Tabii menstrüel döngünün belli dönemlerinde vajinal akıntının miktarı, yoğunluğu, kıvamında farklılıklar olabilir. Çünkü menstrüel dönemde kadının hormon düzeyleri de menstrüel dönemine göre, menstrüel dönemin hormonal düzeylerindeki farklılıklara göre de değişiklikler olacaktır. Ve bu normal bir durumdur. Bu akıntı kokusuz, şeffaf veya beyaz renkli, kıvamı değişken, bazen sulu bir yoğurt gibi, bazen pişmemiş yumurta akı gibi uzayan sümüksü bir akıntı olabilmektedir. Ve aslında bu her kadında fizyolojik bir akıntıdır. Külotta kaldıkça sararmaya ve kokmaya başlar. Bu da normal bir olaydır. Siz ne zamanki dışarıdan yapmamanız gereken bir şey yaparsanız, vajinal duş, günlük pet kullanımı, antibiyotik kullanımı, bağışıklık sistemi hastalıkları veya kötü hijyen gibi. İşte bu durumda vajinal ekosistemdeki denge bozulacak ve vajinal enfeksiyonlara açık hale geleceksiniz. Fizyolojik akıntı dediğimiz vajinal akıntı, genç kızlığa giren her kadında günde 1 ya da 2 külot ortasını ıslatacak şekilde şeffaf, beyaz renkli, kokusuz, bazen yumurta akı gibi, bazen yoğurt gibi bir akıntıdır. Ve biz buna fizyolojik yani olması gereken bir akıntı gözüyle bakarız. Eğer bu akıntı ilk aktığında kokuyorsa, rengi beyaz, şeffaf değilse, sarı, yeşil veya kahverengiye çalan tarzdaysa, kötü bir balık kokusunu andırıyorsa, yanma, kaşıntı yapıyorsa işte bu patolojik bir akıntıdır. Biz bunu normal kabul etmeyiz. İşte o durumda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Vajina içindeki doğal savunma mekanizmaları olan ekosisteminizi koruyarak
vajinal floranızı sağlam tutarak enfeksiyonlardan korunabilirsiniz. Vajinanın sağlığı, vajinal floradaki ekosistemin dengede kalmasıyla mümkündür. Sizlere anlattığım bu bilgiler doğrultusunda kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.